Goblin'in yeni sezonu çıktı. Tüm ayrıntılar bu videoda. Işık hızından özel airdrop kripto test set videolarını yayınlayan Tanıtan Kanal'dan merhabalar efendim. Bu videomuzda da Goblin'in yeni sezonundan bahsedeceğiz. Bu video özellikle Telegram'da sen istedin ve sen isteğin üzerine geldi. Çok fazla da yorumlamıştın zaten. Yorumların üzerine gelmiş bir video oldu. Öncelikle Goblin'in yeni oyununun direkt linkini yorumlara sabitlediyorum. Öncelikle oyunun genel tanıtımını, nasıl oynandığını, nasıl ilerlendiğini hepsini göstereceğim. Ve video sonu da aslında geçen sezonlarda mağdur olan arkadaşlarımız vardı veya Goblin'i gerçekten halen seven arkadaşlarımız vardı. Onunla alakalı özel bir kısma geçiyor olacağız. Goblin'in sizlere özel bir açıklaması olacak. Yani geçtiğimiz sezonlarda mutlu olanlar, mutsuz olanlar var. Ve bununla alakalı çok önemli bir açıklamayı konuşuyor olacağız sizlere. Video sonu çok önemli. İlk önce oyunumuzu bir tanıtalım, her şeyini gösterelim, ondan sonra oraya geçelim. Yorumlara sabitlediğim linkten geliyorsun ve birlikte oyunu keşfediyoruz. Goblins Garage temel mantığı biz sıfırdan hurda arabaları çok iyi bir seviyede yarış arabaları seviyesine getirdiğimiz ve ne kadar ciddi yarış arabası yaptıysak da pasif gelir kazanabileceğimiz bir oyun. Ama oyunun temel mantığında hızlı ilerleyebilmek için yine tabii ki bir yatırım gerekiyor. Onları şimdiden söyleyeyim. Goblin'den çünkü yatırım yapıp çok mutlu olan arkadaşlarımız oldu. Onlar için avantajlı olacaktır ama yatırımını doğru kullanamayanlar yine zarar edebilir. Çünkü bu iş kripto olduğunu düşünelim. Yani bu iş kripto olduğu için burada yatırımlarınızı doğru kullanamazsanız, çünkü belli bir strateji var oyunda, zarar edebilirsiniz ama doğru kullanırsanız kar da edebilirsiniz. Çünkü artık Goblin'in sezonlarının ne kadar olacağı belli. Mesela önceki oyun hiç kapanmadı, hiç kepenk kapatmadı şu ana kadar. Dolandırıcı olsaydı çoktan kapatmıştı mesela. Bu zamana kadar devam etti. Ne olacak? Bir önceki oyun Ağustos sonunda, yani Eylül'e doğru kapanmış olacak. Yatırımlarınızı ona göre değerlendirin. Ben mesela yatırımlarımı şu ana kadar tuttum. Goblin'in şu an fiyatı çok ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor. Biraz daha tutup ona göre değerlendirip mesela Ağustos gibi satmayı düşünüyorum ama o zamana ne olur? Kripto tabii ki bilemiyoruz. Bu oyunda da süremiz 1 ay. Bir ayda sezon bitmiş olacak. Tabii bir sonraki sezon sıfırlanır mı, nasıl olur bilmiyorum. Ama şu ana kadar yaptığınız emekler mesela bir ödül havuzunda olacak. Ama oyunda direkt ticaret yapabiliyorsunuz. Yani işte bir ay bekleyecek miyim abi, kazanç ona göre mi oluyor, güvenebilir miyim, güvenemez miyim olayı yok. Çünkü burada yaptığınız arabaları direkt satışa da sunabiliyorsunuz. Bir pasif gelir de elde edebiliyorsunuz. Mantığını anlatıyorum. Çok uzatmadan. Ana ekrandayım efendim. Ana ekranda oyunda hızlı ilerlemek için tavsiye edebileceğimiz kısım, illa yapın demiyorum ama oyunda işte yatırımlı ilerlemek isteyenler için göstereceğim. Premium özelliği. Bakın ben mesela açmışım. Burada premium'u ya tonla alabiliyorsun ya önceden GVT bakiyen varsa onunla alabiliyorsun. Yani direkt bu şekilde 5 ton masraflı bir şekilde premium alınabiliyor. Amaç ne? Günlük 50 tane aygıt almak. Bu aygıt dediğimiz 50 ham diyoruz biz buna. Bu ham dediği şey bizim oyunun temel mantığını oluşturuyor. Yani bu ham olmadan oyunu hiçbir şekilde ilerlemiyoruz, onu söyleyeyim. Günlük 50 tane alıyor. Sezonun bitmesiyle bitiyor. Yani birinci sezon bu premium aldığımız zaman bitmiş olacak. Ve bu hamın avantajı ileride arabalarımızı daha hızlı yapabilmemizi, daha hızlı geliştirebilmemizi sağlayacak. Ham olmadan yani hiçbir şey olmuyor. Premium olmazsa da oyunda, yani istediğiniz kadar mesela yatırım yapın, 50 tonluk yatırım yapın, premium olmazsa hızlı ilerleyemezsiniz, onu söylemiş olayım. Ana ekrana geldiğimiz zaman premium aldığımızı düşünelim. Bende 3000 ham var, günlük 50 gelirim var. Ücretsiz ham nasıl kazanırız? Ana ekran görevler kısmında şu iki görevi hemen bitiriyoruz, subscribe oluyoruz, 60 hamımızı alıyoruz. Günlük 20 tane şu günlük bonusun üstüne tıklayarak alıyoruz. Yani ne olmuş oluyor? Günlük 20 ham kazanmış oluyoruz. Ama abi diyeceksin ki ya ücretsiz o zaman ilerlenebiliyormuş. Bir sezon sadece 1 ay sürüyor. Şimdi mesela bizim bir malzeme açacağız. Malzemelere geliyorum mesela. Bir malzeme sandığı, konteyneri açmak 150 ham. Yani sen bir malzeme kutusunu bir haftada anca açacaksın. Burada zaten toplasan 6 tane malzeme sandığı var. Yani ücretsiz ilerlenmez, onu şimdiden söylüyorum. Şimdi günlük hamlarımızı topladığımızı düşünüyorum. Nasıl araba üreteceğim? Araba üretmem ilk önce montajından bir göstereyim. Mesela şu arabalarımızı, şu an gördüğünüz bu külüstür halini şu hale getirmek için uğraşıyoruz. Şu külüstür halini bu hale getirmek için uğraşıyoruz ki bunu satacağız. Bundan gelir elde edeceğiz. Amacımız bu. Şimdi biz bunları nasıl yapıyoruz? Ana ekrandayım. İlk önce bir araba üretmek için ne lazımdır? Malzeme lazımdır. Ham madde lazımdır. Bütün oyunlarda her zaman mantık aynıdır. Bizim tavsiyemiz ham madde elde edebilmek için başta 3000 hammı diyelim ki cebime koydum. Her bir konteynere bir tane açın. Her bir malzemeden bir tane elde edelim. Bir tane konteyner açıyorum her birinden. Metalden bir tane açıyorum. Burada ne çıkacağı şanstır. Premium olanlara daha avantajlı şeyler çıkacak. Onu söyleyeyim. Buradan çıkanları topladım. Cebime koydum.
Bütün konteynerleri bir kez açıyorum dedim. 6 tane konteyner var. Tek tek hepsini bir kez açıyorum ilk önce. Ham maddelerimi, malzemelerimi buradan bir ilk önce elde ediyorum. Burada çok nadir şeyler de bu arada çıkabiliyor. Direkt böyle yüksek bir parça da çıkarabilirsiniz. Bu da premiumla alakalı. Premium biraz daha bunu kolaylaştırıyormuş. Onu söylüyor Goblin. Yani premiumsuz ilerlenmez gibi bir şey söyleyebilirim. Hepsini açtım tek tek. 6 tanesine 900 falan harcamış oldum. 900 ham olmuş oldu. Dedikleri şey şu. Bu ham maddeleri ortalama 2 araba bize yaptırabilecekmiş. Malzemelerimi topladım agacım. Üretime geçiyorum. Şimdi üretimle malzemeleri ben topladım. Bir sürü malzemem var. Bunlarda amacım parça üretmek. Parça üretirsem ancak araba yapabilirim. Malzemelerden parça üreteceğim şimdi. Parça üret diyorum. Mesela karoseri için ne lazımmış? Bakın mevcutları görüyoruz. 20 metal, 10 cam, 7 krom lazımmış. Üret diyorum. Malzemelerle birlikte karoseri üret. Amacım burada yine aklınızda olsun. Bütün malzemelerden bir tane açmıştık değil mi? Her bir konteyneri bir açmıştık. Her parçadan da bir tane alıyoruz. Karoseriden bir tane aldım. Motordan bir tane alıyorum. Parça üreteceğim. Üretiyorum. Her bir parçamdan bir tane olacak şekilde üretiyorum. Her bir parçadan bir tane olması demek bir tane arabayı montaj yapıyoruz demektir. Abo üretemedim. %98 ihtimal nasıl tutmaz be? Enteresan bir olay oldu daha demin. Neyse. Bu video bu arada ayrıntılı bayağı uzun olacak. Video sonu da Goblin'le alakalı bayağı açıklama yapacağız. Yani çok dolu bir video, sonuna kadar izleyin lütfen. Desteğin için, böyle özel videoların gelmesi için bu arada aşağıdan abone olursam gerçekten çok sevinirim. Sizleri bilgilendirme amaçlı her şeyi çekmeye çalışıyoruz. Her bir parçamı ürettim. Şu an bir araba üretmeye hazırım. Ana sayfaya geldim. Araba montajına geldim. İstediğim arabayı çevirebilirim bu arada. Hangisini seviyorsanız. Mesela benim şu an 5 farklı çeşit arabam var. Ben mesela Milana'yı üretmek istiyorum. Araba montajı diyorum. Montaja premium olmazsa mesela montajda başarı şansım 75'miş. Premium olunca %80 tutma olasılığı. İnşallah hayırlısıyla tutar. Bayağı bir uğraştık. Tutmazsa biraz boşa gidiyor gibi diyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Aga bak o kadar şey ürettim. Lütfen boşa gitmesin. Lütfen. Oldu mu? Oldu galiba. Restorasyon diyoruz. Milana'nın şu an seviyesi 1 tuttu çok şükür. Şimdi olay nedir? Montajımızı yaptık. Seviye 1 bir aracımız var. Bu seviye 1 aracı amacımız her zaman seviye 5'e kadar yükseltmek. Ama her zaman her bir seviyede riskimiz artacak. Restorasyon seviyesi. Mevcut restorasyon seviyesi 1'miş. Premium'le %65 tutma olasılığı var. 20 hamımı riske edeceğim mesela yine. Çok şükür. Gördünüz, restorasyonumu yaptım. Şu an seviye 2 aracım oldu. Gördünüz. %65 ihtimal tutturdum. Şimdi mesela ne oldu? Bir sonraki seviye için %55 ihtimal diyor. Yani bir de şöyle bir şey var. İster bunun seviyesini arttırırsınız. İsterseniz araba sat dersiniz mesela. Araba sat da dersiniz ki ya bir fiyat seçersiniz. Bir piyasaya bakmanız lazım bu arada. Ücretsiz olarak mesela bunu satabilirsiniz. Nasıl satıyorum? Pazar yeri solda bakıyorum. Bakın. Araba satın al diyorum mesela. Fiyatlara bakıyorum. Mesela restorasyon seviye 3'teki bir araç 2 tona satıyor adam. 2 seviyedeki aracı 1 tona satıyor. 5 seviyedeki aracı 12 tona satıyor. Yani amacımız maksimum 5 seviye yapalım sonra harcımızı satalım. Amacımız bu. Adam restorasyon 1 milyon mesela şeye satıyor. GVT'ye satıyor gibi. Piyasayı buradan görebilirsiniz. Piyasaya göre adam Milana GT yapmış anasını ya. Vay anasını nasıl oluyor öyle bu? Yani 5 seviyeler GT oluyor. Adam çok yüksek fiyata satıyor. 35 tona satan var mesela. Yani böyle düşünebilirsiniz. Aracınızı bu şekilde satışa çıkarabiliyorsunuz. Ne kadar seviye yaparsanız o kadar değeri artacaktır. Yani isterseniz örnek veriyorum piyasadan ucuza tonla bir araç alıp yüksek tona satabilirsiniz. Bu yine sizin elinizde bir şey. Ya da şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Ya abi ben aracı satamazsam seviye 5 araçlarınızı elinizde tutarsınız. Sezonluk ödüllere beklersiniz. Mesela örnek veriyorum benim elimde 5 seviye araçtan 5 tane var. Sezon sonuna kadar yaptım. Satmak da istemedim. İyi bir fiyata satamadım. Mesela diyelim ki 10 tona koydum diyelim ki her birini veya 12 tona koydum her birini. Baktım istediğim gibi satamadım. Mantıklı gelmedi. Bir fiyat hesabınızı yapın bu arada. Ben buraya ne kadar yatırım yaptım, ne kadar cebime girdi, ne kadar satsam karlı olurum diye bu hesabı yapın. Ona göre ilerleyin. Bu oyun tamamen ticarete dayalı bir oyun çünkü. Baktınız 5 tane yaptım. İstediğim fiyata satamadım. Satmak zorunda değilim. Sezon sonunda da ona göre ödül alacağım. Yani beklettim araçlarım. 5 tane seviye 5 aracım var. Ona göre alacağım. Veya seviye 2 aracım bir tane var. Ona göre ödül alacağım. Ne kadar değerli şeyleriniz varsa o kadar sezon sonu ödül alacaksınız. Görüyorsunuz mesela sezon sonu 586 saat sonra bitiyormuş. Mantık bu şekilde olacak. Dediğim gibi bu oyun uzun olacak demiştim. Şimdi Goblin'in önemli bir açıklaması var. Geçen sezonlarda işte kötü durumda olanlar için veya geçen sezonlarda gerçekten canı sıkılanlar için önemli bir açıklama yapmış. Bunu sizlere okuyor olacağım tarafsız bir şekilde bu arada. Şimdi endişeleri giderme diye başlamış. İnsanlar hiçbir şey kazanmadı başlığı altında bir yorumumuz var. Bakalım bu yorumun ne olur? Yorumunu zaten aşağıya bekliyor olacağım. Çok önemli senin yorumun. Aslında diyor ki 200 binden fazla kullanıcı başlangıçta yatırdıklarından daha fazlasını projeden çekti. Örneğin bir kullanıcı diyor fiyat 6 dolardayken diyor 10 ton yatırabilir
Daha sonra fiyat 3 dolara düştüğünde 15 ton çekilebilir. İlk bakışta 5 tonluk bir kazanç gibi görünüyor. Ancak gerçekte 60 dolar yatırdılar ve 45 dolar çektiler. Yani dolar perspektifinden bakıldığında bu bir kayıp anlamına geliyor. Biliyorsunuz ki Goblin'in ilk zamanlarında ton şu an 250 TL'ydi. Şu an bir bakıyoruz ton 100 TL değerlerinde. Onu örnek vermeye çalışıyor. Ton ciddi bir şekilde dünyada düştü ve Goblin'in GVT token dediğimiz mantık tona dayalı oluyor ya. Hani bir ticari olarak bakın, o mantığı anlatmaya çalışıyor. Ne yazık ki kripto para piyasaları böyle çalışıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar algılanan sonuçları etkileyebilir. Ancak sistemimizin yalnızca ton üzerinden çalıştığını, USD üzerinden çalışmadığını, bu nedenle sonuçların ton üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek önemlidir. Biliyorsunuz ton çok ciddi bir şekilde düştü. Yani demek istiyor ki 10 dolar örnek veriyorum, adam yatırdı. Ton o zaman 250 TL değerindeydi. Sonra ton 100 lira, 150 lira kadar düşmüştü ya. Bu adam normalde kar edecekti bu oyunun mantığında. Aynı devam etseydi ton. Ama ton çok ciddi bir şekilde düştüğü için ya aynı fiyat aldı ya daha düşük fiyata çevrildi. Onu demek istiyor. Çünkü GVT de o zaman çok düşmüştü. İddialı uzun vadeli hedeflerle başladık ancak ton döviz kurundaki düşüş kullanıcı duygusunu ve itibarını önemli ölçüde etkiledi. Bazı oyuncular da karlarının ölçeğinden hayal kırıklığına uğradı. Tabii ki uğradı. Tipik geri bildirimler şunları içeriyordu. 10 ton yatırdım. Madende bir 10 yıl önce çalıştım. Sadece 15 ton geri aldım. Bu çok az, evet. Bu tür beklentiler gerçekçi olmayan varsayımlardan kaynaklanmaktadır. Herkesin sadece bir ayda 10x, 50x, 100x getiri elde edeceğine inanmanın projenin gerçek mekaniğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu konuda şöyle demek istiyor. Yani bu diyor biz sonuçta bir kripto sektörü diyor. Biz sizlere 10x, 50x illa böyle bir şey vaat etmiyoruz. Evet, kar edebilirdiniz ama tonun mesela değer düşmesi karınızı çok ciddi bir şekilde düşürdü veya bazı arkadaşlarımız kar etmedi, hatta zarar ettim diyenleri bile duymuştum. Bir de demiş ki hiçbir para yatırmadım ancak yasaklandı. Birçok durumda aynı kişi Oleg 1, Oleg 2 gibi mesela kullanıcı adlarıyla tek bir IP üzerinden yüzlerce hesap yönetir. Hepsi kendi kendine yönlendirme olarak oluşturulur. Biz diyor yani botlara karşıyız diyor. Bir kişi diyor 2'de 3 hesap varsa diyor biz bunları engelledik zaten diyor. Açıklamak gerekirse yaklaşık 3 milyon kayıtlı kullanıcıdan sadece yaklaşık 300 bini para yatırma yoluyla oyuna aktif bir şekilde devam etmiş. Yani onda biri devam etmiş paralı bir şekilde. Büyük çoğunluk yani yaklaşık 2.7 milyon hesap yalnızca bonus tekliflerinden yararlanmak ve yönlendirme programını manipüle etmek için kayıtlıydı diyor. Yani diyor her para yatırmayan kullanıcıya sadece 0.5 ton ödemek, o zamanlar yani hiç para yatırmadılar, 0.5 ton her birini ödeseydik diyor, o zamanlar yaklaşık 8 milyon dolara eşdeğer olan 1 milyon 350 bin ton dağıtılması gerekirdi. Bu tür ödemelere bot çiftçiliklerine veya toplu oluşturulan hesaplara finanse etmek kesinlikle mümkün değildir diyor. Çünkü diyor para yatırmayan kullanıcılar yine de diyor biz ödül vermeye çalıştık diyor. Nasıl diyor? Cadılar Bayramı yaptık diyor, Noel etkinlikleri yaptık diyor, bunların kazanan şeylerini yaptık diyor. Ama diyor hiçbir zaman görev satmadık veya reklam vermedik, bir reklamdan elde etmedik diyor. Doğru, Goblin şu ana kadar hiç reklam elde etmedi. Çünkü diyor bu tür yaklaşımların çoğu durumda şüpheli projeler edeceğini en başından beri anlamıştık. Yani diyor biz herhangi bir projeyi desteklemedik, reklamdan para kazanmadık. Doğru, görmedik de zaten. Hem geçmişteki hem de günümüzdeki tüm bonusları, programlarımız gerçek oyuncuları meşgul etmek ve eğlendirmek için tasarlandı. Gerçek risk almadan 500 ton toplamak için binlerce sahte hesap oluşturan kullanıcıları ödüllendirmeyi kabul etmiyoruz diyor. Bot hesapları veya 2-3 tane 4 tane hesabı olanları biz diyor kesinlikle desteklemeyiz diyor. Kullanıcı sayıları asla yapay olarak şişirmeyiz veya üçüncü taraf uygulamalarda görevler yayınlamadığımızı tam ve güvenle söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar demiş ki eşit olmadı, zarar ettik. Örneğin diyor aylık seferler göndererek projeye sonuna kadar dahil olan ve güvenenler ayda sabit %30 gelir elde ediyorlardı, doğru. 5 aylık bir süre boyunca, bayağı bir zaman oldu çünkü, bu yaklaşık %380 büyümeyle sonuçlandı. Örnek vermek gerekirse 10.000 GVT'ye başlayarak 13.000 GVT, sonradan 16.000 GVT gibi böyle döngü devam ediyor diyor. Tabii diyor döviz kuruna göre bu değişkenlik gösteriyor diyor. Çünkü Goblin biliyorsunuz bir ara döviz kurunda bayağı bir düşmüştü. Şimdi mesela yaklaşık düştüğü sayının 4 katına yükseldi diyebiliriz. 4x yaptı diyebiliriz. Hala da ben yükseliş bekliyorum ama hayırlısı bilmiyoruz tabi. Aslında botumuzun istatistiklerini gösterildiği gibi diyor 100 binden fazla böyle kullanıcı var. Uygulamanın bu süre boyunca tamamen işlevsel kaldığını vurgulamak önemlidir. Destek ekibimiz kullanıcı sorunlarına sürekli olarak yanıt verdik ve bu şekilde diyor sorunları işledik diyor. Yaygın bir iddia, fiyatı düşürdünüz. Diyor ki biz diyor GVT tokeni tonla eşleştiririz diyor. Tonun durumu neyse ona göre biz böyleyiz diyor. Ton bir ara çok düştü biliyorsunuz. Ton diyor 6 dolardan işlem gördüğünde 10.000 tonluk bir likidite havuzu 60.000 dolara eşitti diyor. Ancak tonun fiyatı düştükçe diyor likidite havuzun değeri de buna göre düştü. Ve doğal olarak diyor GVT fiyatı da aynı yörüngeyi izledi. Çünkü biliyorsunuz kriptoda yine bir şey söylemiş olayım konu başlığı olarak. Şimdi örnek veriyorum, milletin GVT tokeni var. GVT token gitgide düşüşte.
Çoğu kişi ne yapacak? Bu GVT tokeni satmak isteyecek. GVT tokeni satmak demek fiyatı düşürmek demek. GVT fiyatının düşmesi demek mesela. Ne kadar kişi holder tutuyorsa tokeni, elinde tutuyorsa o kadar çok o token fiyat artar. Ama ne kadar çok token satılıyorsa o fiyat o kadar düşer. Her şey için her zaman kriptoda böyledir. Birçok büyük ve yüksek profilli projede gördüğümüz gibi bir tokenin fiyat için tek bir yönü vardır, aşağı. Bu nedenle daha fazla kayıptan korkan birçok kullanıcı ertesi gün piyasanın kötüleşmesini bekleyerek ellerindeki herhangi bir fiyattan satmak için acele etti. Şimdi mesela ben niye tutuyorum GVT'yi? Şu an yükseliş eğrisinde olacağını düşünüyorum, değil mi? Bayağıdır şu an GVT bayağıdır takip ediyorum yükselişte mesela. O yüzden tutuyorum. Ama düşüşte olduğunu görsem satma isteğim olacak. Bu panik satışı havuzdaki likiditeyi boşalttı ve fiyat üzerindeki aşağı yönlü baskıyı arttı. Günün sonunda bu kriptodur. Her kullanıcı oynaklığa rağmen tutma ve erken çıkma kararını kendi verir. Piyasa güçleri tarafsız ve affetmezdir. Ya mesela GVT 10.000 GVT 0,1 tondayken veya 0,09 tondayken satanlar çok ciddi zarar etmişti. Ben kesinlikle satmadım. O zamandan beri sabrediyorum. Düşünün şu an 0,37'de. Yaklaşık 4 katından bahsediyorum. Şu an satsam mesela gayet mantıklı. Piyasa güçleri tarafsız ve affetmezdir. Her token için aynı şekilde çalışırlar. Kimse onları geçersiz kılamaz. O halde açık olalım. Goblin fiyatı düşürmedi. Bunlar açık. Merkezi olmayan piyasaların oyun mekaniğidir. Son düşüncelere geliyoruz. Sıktım sizi. Kusura bakmayın canlarım. Bu video ayrıntılı olacak demiştim. Yani Goblin'le alakalı fikriniz olgunlaşsın istiyorum. Gerçekten olumlu veya olumsuz düşünen arkadaşlarımız var. Bu yazıyla birlikte son görüşlerinizi elde etmek istiyorum. Artık uzun vadeli istikrar ve sürdürülebilir sağlamak için tasarlanmış sağlam bir model geliştirdik diyor. Onların fikrini söylüyorum bu arada. Ben şu an hiçbir fikrimi kendim katmıyorum. Her kullanıcı için göklere kadar yüksek karlar sunmayabilir ancak sonunda bilinçli bir seçim yapmakla ilgilidir. Dolandırıcılık projelerini desteklemeyi, hızlı bir %50 pay almayı ve ardından hayal kırıklığına uğramış kullanıcıları dalgalarıyla ve zarar görmüş güvenle başa çıkmayı seçebilirsiniz. Düşük bir fiyatta satış yapan kişiler kendi kararlarıydı. Bu bizim sorunumuzda değil. İlk günden itibaren D36 markası olarak altından pazara girdik ve bu marka kimliğimizi ve itibarımızı temsil ediyor. Çoğu geliştiricinin ton ekosistemine sadece hızlı kararlar için girdiğini anlıyoruz. Evet, bir projeye başlat, nakde çevir, kapat, bir sonrakine geç. Bizim mantığımız bu kesinlikle değil diyor. Ancak biz tona büyümesinin hala erken aşamalarında olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde kalıcı bir şey göstereceğiz diyor. Bir gün birçok kişi geriye dönüp şöyle diyecek. Orada olma şansım oldu. En başından itibaren yolculuklarının bir parçası olabilirdim. Önümüzde iddialı bir planlarımız var ve gerçek değer katmak istiyoruz demiş. Şu an unutmayalım, kullanıcılara gerçek kazanç sağlayan en iyi 3 proje arasındayız ve bu görüş değil diyor, gerçek diyor. Bakalım hayırlısı neyi görecek. Son görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Tüm ayrıntıyı sizlere sıralamaya çalıştım. Uzun zamandır gelmiş en uzun videoydu diyebilirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizin isteğiniz doğrultusunda özel videolar gelmeye devam edecek.